Zenon bize mantığın sınırlarını gösterdi. Ama paradoksların bıraktığı sorular hala havada. Bugün Sicilya'da bu sorulara cevap vermeye çalışan yeni bir adamla tanışıyoruz. Empedokles. Atlas, bu Empedokles gerçekten garip bir filozof gibi duruyor. Duyduğuma göre kendisini tanrı ilan etmiş, doğru mu bu? Evet, Empedokles oldukça renkli bir kişilikti. Filozof, şair, şifacı, hatta kendisini tanrı gibi gören bir mistikti. Ama tüm bu sıra dışı özelliklerinin ötesinde evrene ve harekete dair güçlü fikirleri vardı. Şu an aklımda tek bir soru var. Zenon gibi mantık ustası biri varken Empedokles neden böyle mistik ve şiirsel bir yol seçti? Çünkü Zenon bize mantığın sınırlarını göstermişti. Empedokles ise mantığın dışına çıkıp evreni anlamak için farklı bir dil kullandı. Ona göre evren 4 temel elementle açıklanmalıydı: ateş, hava, su ve toprak. Peki neden bu 4 element? Bu biraz basit değil mi? Basit görünen şeyler genelde en derin olanlardır. Empedokles'e göre evrendeki tüm değişim bu elementlerin sonsuz birleşme ve ayrılmalarından oluşuyordu. Ama onları hareket ettiren iki büyük güç vardı: sevgi ve nefret. Bir dakika, şimdi de evreni duygular mı yönetiyor? Sanırım Zenon'u özlemeye başladım. Dur bakalım, belki Empedokles seni şaşırtabilir. Tamam, 4 element fikrine alışmaya çalışıyorum. Ama neden ateş, hava, su ve toprak? Neden başka elementler değil? Çünkü Empedokles'e göre tüm evren bu dört elementin farklı oranlarda karışımıdır. Bu elementler sonsuz, değişmez ve bölünmezdir. Fakat birleşip ayrılabilirler. Bu birleşme ve ayrılmayı sağlayan ise iki temel güç: sevgi ve nefret. Yani biz aslında sürekli sevgi ve nefretle mi şekilleniyoruz? Kesinlikle öyle. Empedokles için sevgi birleşmeyi, uyumu sağlar. Nefret ise ayrılmayı ve kaosu getirir. Bu iki güç sürekli bir mücadele içindedir ve evreni hareket ettiren şey tam olarak budur. Bence Empedokles çok fazla aşk şiiri okumuş. Ama kabul ediyorum, fikri ilgi çekici. Peki, bu elementler hiç değişmez mi gerçekten? Evet, Empedokles'e göre elementler kendileri değişmez, yalnızca biçimleri değişir. Bugün ağaç olarak gördüğün şey yarın toprak, su ve ateşe dönüşebilir. Bu biraz garip değil mi? Yani sürekli başka şeylere dönüşüyoruz falan. Empedokles için garip olan dönüşüm değil, dönüşümün farkında olmamamızdır. Hepimiz evrenin içinde sonsuz bir dönüşümün parçasıyız ama çoğu zaman bunu göremiyoruz. O zaman Empedokles bize sadece evreni değil, belki biraz da kendimizi tanıtmaya çalışıyor galiba. Şimdi ciddi ciddi evrenin sevgi ve nefretle döndüğünü mü söylüyorsun? Yani fizik ve kimya bir kenarda kaldı, yerine duygular mı geldi? Aslında evet, ama Empedokles'in sevgi ve nefretten kastettiği bildiğimiz insan duyguları değil. Bunlar evreni harekete geçiren temel güçler. Sevgi elementleri birleştirir, nefret ise onları ayırır. Böylece sürekli bir denge ve mücadele içinde evren oluşur. Yani evrendeki her şeyi bir ilişki terapisi gibi mi düşünmeliyiz? Neredeyse öyle. Empedokles'e göre evren döngülerle işler. Bazen sevgi baskın olur ve elementler birleşir, bazen de nefret baskın olur ve her şey ayrışır. Bu süreç sonsuza dek sürer. Peki şu anda evren hangi aşamada? Biz şu anda sevgi ve nefret arasında gidip gelen bir evredeyiz. Evrende ne tamamen birleşme ne de tamamen ayrılma var. Yani kaotik bir dönemdeyiz. Şaşırmadım desem yalan olur. Demek ki evrenimiz biraz dengesiz bir ilişki içinde. Evet, Empedokles'in büyüklüğü de burada. O bize evrenin sürekli bir denge arayışında olduğunu gösterdi. Bu yüzden her şeyin değiştiğini, sabit kalanın ise yalnızca elementlerin özü olduğunu söylüyor. O zaman belki de Empedokles'e göre sevgi ve nefret aslında evrenin nefes alıp verişidir diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Ve bu nefes alma verme bizi sonsuz bir döngüye götürür. Sonsuz döngüden bahsediyoruz. Ama bu durumda Empedokles'e göre ölüm nedir? Yani her şey sürekli birleşip ayrılıyorsa biz öldükten sonra ne oluyor? İşte Empedokles burada da farklı bir şey söylüyor. Ona göre ölüm sadece bir biçim değiştirme. Biz ölünce elementlerimiz ayrışıyor, sonra başka bir varlıkta tekrar bir araya geliyor. Bu da ruhun yeniden doğuşu demek olur. Yani Empedokles reenkarnasyona mı inanıyordu? Evet, ama bunu çok felsefi bir zemine oturtuyor. Ona göre ruhlarımız elementlerin birleşip ayrılmasından başka bir şey değil. Sonsuz bir döngüdeyiz ve farklı formlarda sürekli yeniden doğuyoruz. Şimdi beni korkuttun. Empedokles'e göre belki de geçmiş hayatımda bir zeytin ağacı mıydım? Ya da belki bir balıktın, ama bu önemli değil. Empedokles bize şunu hatırlatıyor: evrende hiçbir şey tamamen yok olmaz.
Her ölüm yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bu biraz huzur verici aslında. Yani hiçbir şey kaybolmuyorsa ölümden korkmamıza da gerek yok. Evet, belki de Empedokles bize tam olarak bunu söylüyor. Ölüm son değil, sonsuz dönüşümün bir parçası sadece. Sanırım bu Empedokles gerçekten de ilginç biri. Evrenin döngüsünde kaybolmuşken bize sonsuzluğu hatırlatıyor. Şimdi evreni 4 elementle ve 2 duyguyla açıkladık. Tamam. Peki ya biz? İnsan nedir Empedokles için? Bizim doğamız nasıl işliyor? İşte Empedokles burada da ilginç bir bakış açısı sunuyor. Ona göre insan da aynı evren gibi dört elementin birleşiminden oluşuyor. Ama biz insanlar bu birleşimi algılarımız aracılığıyla yorumluyoruz. Yani algılarımız bizi yanıltıyor mu? Tam olarak öyle diyemeyiz. Algılarımız aslında doğru ama sınırlı. Çünkü Empedokles'e göre algıladığımız her şey elementlerin farklı oranlarda birleşmesinden başka bir şey değil. Bizler sadece bu birleşimleri yorumluyoruz. Şimdi beynim karıştı. Yani gördüğüm elma aslında elma değil mi? Aslında elma ama sadece elementlerin birleşmiş bir formu. Empedokles'e göre gerçek gördüğümüzden daha derin. Biz sadece yüzeyi algılayabiliyoruz. Yani Empedokles bize gözlerine çok da inanma mı demek istiyor? Belki biraz öyle ama daha çok şunu diyor. Gördüğün dünya gerçeğin sadece küçük bir parçası. İnsan bu büyük evrenin içinde küçük ama anlamlı bir birleşim. Sanırım Empedokles bizi biraz daha alçak gönüllü olmaya çağırıyor. Evet, tam olarak öyle çünkü evren çok daha büyük, çok daha karmaşık ve insan onun içinde sadece bir parçadır. Empedokles'in felsefesinde evren 4 elementten oluşuyor, tamam. Ama bu elementleri kim yönetiyor? Bir tanrı var mı işin içinde? Empedokles'e göre tanrılar var ama bizim bildiğimiz anlamda değil. O doğayı tanrısal olarak görüyor. Yani doğanın kendisi tanrı, elementler, sevgi ve nefret güçleri bunların hepsi doğanın ilahi birer parçası. Yani doğa zaten tanrısal mı? Aynen öyle. Empedokles için tanrı doğadan ayrı bir varlık değil. Doğanın içinde ve doğayla birdir. Yani Empedokles tam bir panteisti. O zaman neden kendisini tanrı ilan etti? Bu biraz egolu değil mi? Biraz öyleydi, evet. Ama Empedokles aslında herkesi tanrısal görüyordu. Çünkü hepimiz aynı elementlerden ve aynı güçlerden oluşuyoruz. Hepimiz bu tanrısal doğanın bir parçasıyız. Sanırım Empedokles bize şunu söylüyor. Tanrı dışarıda değil, içimizde ve doğanın her yerinde. Kesinlikle bu da Empedokles'in felsefesini bu kadar etkileyici yapan şey. Ona göre insan, doğa ve tanrı arasında bir sınır yok. Hepsi bir bütünlük içinde. Sanırım doğaya bundan sonra biraz daha farklı bakacağım. Çünkü Empedokles evrenin içindeki tanrısal özü fark etmemizi sağlıyor. Şimdiye kadar Empedokles'i bir filozof olarak tanıdık. Ama duyduğuma göre hakkında çok garip hikayeler de varmış. Gerçekten Etna yanardağına atladığı doğru mu? İşte Empedokles'i bu kadar ilgi çekici yapan şeylerden biri de bu. Kimine göre filozof, kimine göre büyücü, kimine göre ise tanrı. Efsaneye göre Empedokles tanrısal olduğunu kanıtlamak için Etna yanardağına atladı ve ortadan kayboldu. Bu hikayeye inanalım mı gerçekten? Aslında bu hikaye Empedokles'in mistik kişiliğinin bir yansıması. Belki de gerçekten yanardağa atlamadı ama böyle efsanelerin oluşması bile insanların onu nasıl gördüğünü anlatıyor. Yani Empedokles kendisini biraz gizemli ve büyülü mü gösteriyordu? Kesinlikle öyle. Empedokles aslında mitlerin ve sembollerin gücünü çok iyi kullanıyordu. İnsanların dikkatini çekmek ve mesajlarını daha etkili kılmak için bu tür yöntemlere başvurmuş olabilir. Şimdi Empedokles benim gözümde biraz popüler bir şarkıcı gibi duruyor. Yani biraz şov yapıyor, biraz gizem katıyor falan. Haklısın, Empedokles gerçekten felsefeyi popüler kılan ilk figürlerden biriydi. Ama bu gizemin arkasında derin felsefi bir mesaj da vardı. Sanırım Empedokles biz insanları iyi tanıyordu. Gerçeklere ulaşmak için önce dikkatimizi çekmesi gerekiyordu. Empedokles'in mistik ve mitolojik yanını konuştuk, tamam. Ama bir de bilimsel yönü var dedin. Bu adamın bilime gerçekten bir katkısı oldu mu? Evet, hem de büyük katkıları oldu. Mesela Empedokles görme üzerine önemli teoriler geliştirdi. Ona göre gözümüzden ışık çıkmıyor. Aksine nesnelerden gözümüze yansıyan ışıkla görüyoruz. Bu günümüz optik biliminin temelidir aslında. Gerçekten mi? Yani Empedokles bunu 2000 yıl önce mi fark etmiş? Aynen öyle. Empedokles'in dört element teorisi modern kimyanın temelini attı diyebiliriz. Tüm maddelerin temel bileşenlerden oluştuğu fikri bugün bile geçerliğini koruyor. Peki Empedokles bu bilimsel keşiflerini nasıl yaptı? Yani o kadar mitoloji ve mistik arasında bilime nasıl vakit ayırdı? Çünkü Empedokles'e göre doğa her yönüyle incelenmeliydi. Onun mistik yaklaşımı bilimi dışlamıyordu, aksine bilimi destekliyordu.
Empedokles, doğayı anlamanın birçok yolu olduğunu ve bunların hepsini kullanmak gerektiğini düşünüyordu. Yani Empedokles aslında felsefe, mitoloji ve bilimi birleştiren bir figür müydü? Evet, tam olarak öyle. Empedokles bize şunu hatırlatıyor. Gerçek bilgi farklı alanları birleştirdiğimizde ortaya çıkar. Sanırım Empedokles bize sadece tek bir yolla değil, her yolla düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Gerçek anlamda çok yönlü bir filozof. Hala şu Etna hikayesini düşünüyorum. Empedokles gerçekten yanardağa mı atladı? Bir insan neden böyle bir şey yapar ki? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Bazıları bunun sembolik olduğunu söylüyor, bazıları ise Empedokles'in gerçekten yanardağa atlayarak kendisini ölümsüzleştirmeye çalıştığını düşünüyor. Ölümsüzleşmek için yanardağa atlamak mı? Bu biraz mantıksız değil mi? Mantıksız görünse de Empedokles için gayet makul olabilir. O, kendini evrenin sonsuz döngüsüne ait görüyordu. Belki de bu eylem onun sonsuz döngüyle birleşmesinin sembolik bir ifadesiydi. Yani Empedokles aslında bu eylemiyle felsefesini somutlaştırmış mı oluyor? Kesinlikle. Eğer bu hikaye gerçekse bu Empedokles'in felsefesini hayatıyla birleştirdiğinin göstergesi. Ama gerçek olmayabilir de belki sadece insanların ona yakıştırdığı bir mit. Bu durumda belki de önemli olan Empedokles'in yanardağa atlayıp atlamadığı değil, insanların ona neden böyle bir hikaye yakıştırdığı. İşte tam olarak bunu söylüyorum. Çünkü Empedokles insanların hayal gücünü harekete geçirdi. Felsefesini, hayatını ve ölümünü bir efsane olarak sunarak mesajlarını güçlendirmiş oldu. Sanırım Empedokles bize şunu söylüyor. Bazen gerçek, mitlerden daha az önemlidir. Çünkü mitler bize hakikati daha etkili anlatır. Empedokles'i konuştukça aslında evrene dair birçok şey öğrendim. Ama hala aklımda bir soru var. Empedokles'in elementlerini ve sevgi-nefret teorisini kabul etsek bile evrendeki düzeni nasıl açıklayacağız? İşte tam da bu noktada Atina'da başka bir filozof sahneye çıkıyor. Adı Anaksagoras. Empedokles sevgi ve nefret derken Anaksagoras evrenin düzenini tek bir şeyle açıklamaya çalıştı. Nous, yani akıl. Bir dakika, evrenin bir aklı mı var? Evet, Anaksagoras'a göre evrendeki her şeyi düzenleyen akıldır. Rastlantı yoktur, sadece akıl vardır ve evrenin tüm düzeni bu akıl sayesinde gerçekleşir. Bu durumda Empedokles'in duygusal evreni yerini daha mantıklı bir evrene mi bırakıyor? Aynen öyle. Empedokles'in sonsuz döngüsü ve elementlerin kaotik birleşimi Anaksagoras'ta yerini düzenli, mantıklı ve yönetilen bir evrene bırakır. Bu da bizi yeni ve çok daha büyük sorularla karşı karşıya getiriyor. Sanırım Sicilya'dan Atina'ya giderken aslında evrene farklı bir gözle bakmaya başlıyoruz. Kesinlikle Anaksagoras, Empedokles'in eksik bıraktığı yeri tamamlayarak bize evrenin bir tesadüfler zinciri olmadığını, aksine bir akıl tarafından yönetildiğini anlatacak. O zaman şimdi Atina'ya doğru yola çıkıyoruz ve aklın gücünü keşfediyoruz. Empedokles bize evrenin derin dönüşümünü gösterdi. Ama bu dönüşümün ardında ne var? Rastlantı mı yoksa bilinçli bir düzen mi? Bu soruların cevabı için şimdi Atina'ya, Anaksagoras'a kulak verelim. Çünkü felsefe bizi her zaman bir sonraki soruya taşır.